dünyanın en büyük dini kompleksinden bahsediyorum. Çok çok büyük. Biraz içeride sinirlerim bozdular aslında. Çünkü dolar geçiyor ülkede ya. Para dolar geliyor. Her yerde karşılaşamazsın bu olayla. Kamboçya halkı tamam çok iyi eyvallah ama Kamboçya'da yaşamak çok zor arkadaşlar. Bacım ben sana 50 dolar verdim. Sen bana 100 dolar verdin. Ne onları o et kokusu. Mesela Eylül'ü burada zehirlerken onlara hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir kültür. Ulan çok acayip bir yerdeyiz şu an ya. Çok iyi insanlar ama ticareti de iyi çözmüşler buradaki. 3 kilo 1 milyon. 3 kilo 1 milyon. 3 kilo 1 milyon. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Yepyeni bölümle sizlerin karşısındayım. Şu anda neredeyiz? Malezya Havalimanı'ndayız. Nereye gidiyoruz? 53. ülkem Kamboçya'ya gidiyoruz. Dünyanın en büyük tapınağını ziyaret edeceğiz. Siem Reap'a doğru yola çıkacağız. Yaklaşık 1 saatlik yolculuğumuz sürecek. Ne yaptık? Evden atladık, taksiye bindik, geldik. Yaklaşık bir 50 dakika falan sürdü ya da 1 saat falan sürdü. Direkt Kuala Lumpur International Departure. Yani gidişat kısmına geldik. Buraya 80 falan ödedim. Yani 2 kişiyseniz bence trene binmeyin. Haberiniz olsun. Gidecekseniz mutlaka böyle 2 kişiyseniz falan taksiye binin. Tren tek kişi daha mantıklı oluyor ama 2 kişiyle taksi çok daha mantıklı oluyor ve hızlı da oluyor, konforlu da oluyor. Haberiniz olsun. Yani bence Malezya'da zaten çoğu şey çok güzel oturmuştu. Çok da keyif aldım. 2 gün kaldık burada ve sistemi tamamen düzgün yapmışlar. Taksilerin fiyatları falan da çok uygun. Güzel de geliyor sistem. O yüzden endişeniz olmasın. Şimdi yeni bir hikaye, yeni bir yolculuk. Ne diyoruz? Hiç durmadan devam ediyoruz. 53. ülkeye doğru yola çıkacağız arkadaşlar. Kamboçya beni heyecanlandıran bir ülke. Çünkü daha keşfedilmemiş yeni aslında Asya ülkelerinden bir tanesi. Eskiden tabii videoları vesaire izlediniz ama hala turizmin en yüksek segmentte olduğu bir yerden bahsetmiyoruz. 250 bin kişinin yaşadığı şu anda Siem Reap'a doğru yol alacağız. Şimdi Kamboçya'da aslında gidilmesi gereken 3-4 tane daha farklı yer var. Adaları var vesaire. Hatta Türklerin çok fazla yaşadığı bir ada var. Fakat bizim yolculuğumuz burada 3 gün falan sürecek. Daha sonrasında başka bir ülkeye gideceğiz. Niye 3 gün sürüyor? Çünkü ben o tapınağa fazlasıyla zaman ayırmak istiyorum. Biraz tatil gibi yapmak istiyoruz. Ondan dolayı. Şimdi ne yapıyorsunuz? Siz koltuklarınızın başında klima varsa ya da klima yoksa rahat rahat oturuyorsanız genelde beni televizyondan izliyorsunuz ve maalesef %72, %70 civarlarında izleyen kişiler abone olmuyor. Lütfen abone ol tuşuna basarsanız çok çok sevinirim. Bir tane de yorum yazarsanız Sezer kardeşim oralarda kaybolma biz seninle çok keyifli geziyoruz devam et diye yazarsanız da çok çok keyif alırım. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Bana da iyi yolculuklar. Kamboçya Havalimanı'nda görüşürüz. Oradaki sistemleri de anlatırız. Haydi yolculuğumuz başlasın. Evet, 53. ülkemiz Kamboçya. Sizlere ve bana hayırlısı olsun arkadaşlar. An itibariyle vardık. Biraz içeride sinirlerim bozdular aslında. Çünkü şöyle iner inmez böyle bir vize ihtiyacımız varmış burada. Gittik verdik pasaport. Pasaportları fırlata iş yapıyor. Yani böyle lakayt konuşuyor. Böyle delirtti beni. Sanki Amerika'ya giriyorsun. Diyor ki Malezya'da kaç gün kaldınız? 2 gün kaldı. Nerede stampiniz diyor. Ya senin haberin yok. Sistem otomatikleşti. Bizi uğraştırıyorlar. Neyse morali bozmak yok. Enerjimiz güzel. Uçuş yaklaşık ben size 1 saat falan dedim ama 2 saat sürüyormuş. Saat farkı varmış. Şu anda 1 saat geriye gittik. Türkiye ile arasında 4 saat farkı var. İsterseniz buraya geldiğinizde şuradan otobüs kalkıyor. Muhtemelen merkeze kalkıyor. İsterseniz Grab uygulamasını kullanıp taksi ya da tuk ya da böyle motorlu bir araç var. Onu kullanabilirsiniz. Buradan bizim gideceğimiz otel merkezde tam meydanda 32 dolar civarına geliyor. Bence yüksek bir para Kamboçya gibi bir yerde. Gideceğim şu otobüsü soracağım. Ucuzsa onunla gideriz. Değilse de aynı fiyatsa hemen taksiye biner gideriz. Gidelim bir bakalım. Yani uçuş fena geçmedi. Koltuklar çok dardı ama yine de fena değildi. Bu arada Malezya'dan Kamboçya uçuşlarda uygun fiyatlı olanlar da var. Çok pahalı olanlar da var. Artık o seçimi sizler bakarsınız siteden ayrımını yaparsınız. Gözlük de tabii ki de The Cesar Collections arkadaşlar. Special One gözlüğümüz sayılı adette geldi. Bu sene geldi. Seneye kadar gelmeyecek haberiniz olsun. Aldınız. Tişörtümüz de yeni sezon. Basic The Cesar. Beyaz ve siyah şeklinde. Pantolonumuz da %70 pamuk, %30 keten. Tamamen rahat, süpersin. Uçaklarda tam giyecek pantolon. Uçağa binmek istiyorsanız The Cesar. Teşekkürler. Hadi gidelim. Bak merkeze giden otobüs var arkadaşlar. Kişi başı 8 dolar. Taksiyle gitmek isterseniz 32 dolar haberiniz olsun. Buradan kalkıyor. Saatleri de var. İsterseniz buradan alabilirsiniz. Bak saatler kalkışlar 1.30'da var, 4'te var, 8'de var, 12'de var. Ona göre geldiğinizde buradan bakın. Hadi bakalım.
Bak şuradan ödüyorsun. Hani $8 almıyor bu. Neyse gel binelim biz. Otobüsün içi de böyleymiş. Fena değilmiş otobüs. Şimdi otobüse bindik gideceğiz. Bizim seninle ilk otobüs yolculuğumuz galiba değil mi? Aynen, Kamboçya merkeze gidiyor bu otobüs. Daha para da ödemedik ama dur bakalım. Bu $8 deyip duruyor ya. Otobüs de yalnız şey ya, bildiğin Sultan filminden kalma otobüs gibi. Türkiye'de gibiyim. Türkiye'de çok lüksüz şu anda. Şimdi çıktık, yolculuğa başladık. Yaklaşık merkeze uzaklığımız 55 dakika ama o kadar da kilometre yok. Bakın şöyle 45 kilometre gözüküyor ama 53 dakikada varacağız. Yolculuk başladı, güzel başladı şu an. Airport'tan çıkış falan. Yollar bayağı iyi. $3.600 verdik, onların parasıyla gidiyoruz otelimize doğru. Otobüsle otel arası 6 dakika yürüme mesafesi ama çok yağmur başladı bir anda. O yüzden böyle bir şey yaptık. Tuttuk, buranın en çok kullanılan aracı Tayland gibi. Haberiniz olsun. Grab üzerinden çağırabiliyorsunuz. Çok kullanışlı. Güzel de bayağı, bunların gelişmiş bayağı. Evet, otelimize geldik. Kemer mi artık? Kemer House Boutique diye geçiyor. Gelin size içeriği göstereyim. Böyle bir resepsiyon var. Burada welcome drink verdiler bize. Tatlı verdiler, havlu verdiler. Asya'da her yerde olun. Hi girls, how are you? You are from Cambodia? Ah, but from Siem Reap? Yes, in Siem Reap. Oh, nice. What are your names? My name is Sraipai. Sraipai? Titi. I am from Turkey. It's okay. Yeah. My followers, maybe one they will come here. They're gonna say hi for you, okay? Hello. Nice to meet you. Nice to meet Thank you. Burası da böyle oturacak alanı, işte kahve falan içebileceğin, kahvaltı yapabileceğin. Kahvaltılar da fena değil gibi duruyor. Pizzası var, happy hour'u var, Eylül'ü var. Burada bir tane havuzu var, oturma yerleri falan var. O da bizim şöyle bir yer olacak, direkt havuza çıkan bir noktadan. Güzelmiş, fena değilmiş. Üst katları da var, 3-4 katlı. Bakalım, çekini yapalım, gidelim. Evet, odamıza çıktık. Böyle bir arkaya bakan tarafı var. Ön tarafta burası arkadaşlar. Burası banyom. Burası yatak odam. Burası da balkonu. Balkonu gerçekten çok güzel yere çıkıyor. Burası da böyle tropikal cennet gibi gözüken bir yer. Şu an maalesef yağmur bayağı fazla başladı. O yüzden şanssızlık var. Ama olsun, moralimizi bozmuyoruz. Kamboçya'ya hoş geldik arkadaşlar. Gecelik buranın fiyatı 43 euro civarında. Haberiniz olsun. Geldiğinizde burada kalmak isterseniz. Merkeze de çok yakın. Konumu da çok iyi. Çalışanlar da çok güler yüzlü. O yüzden burayı önerebilirim şimdilik. Bakalım gece uyuduğumuzda da nasıl olacak. Tertemiz duruyor. Hani böcek falan da yok. Hani böyle doğada korkanlar için çok önemliydi. O yüzden burası iyi. Hadi bakalım. Kamboçya sokakların ana merkezine doğru yemek yemeye gidiyorum arkadaşlar. Bir yandan böyle çekeceğim sizlere. Telefonla çekiyorum. Burada sokak yemekleri var bunların. Değişik oğlum. Bunlar kurbağa bacağı falan yiyorlarmış arkadaşlar. Aman Allah'ım ya, neler. Bir yerde böyle tuk var ve motosiklet var. Burada en çok yaygın olan iki ulaşım. Yine karşıda sokak yemekleri falan var. Bir yandan da dikkat ediyorum, ne olur ne olmaz. Sonuçta hani çok zengin olmayan bir ülkede olunca, zengin de olsa o ülke, dikkat etmek gerekiyor. Telefonla çekerken elimden bir anda alabilirler, ne olur ne olmaz diye. O yüzden dikkat ediyorum. Şu an dünyanın en iyi yerindeyiz ya. Heaven'dayız. Senin doğum günü pastanı ben yedim komple. Ama çok iyiydi gerçekten, bayağı iyiydi. Neyse ki ikinci doğum günü pastası arka arkaya. Bu arada 27. doğum günün kutlu ve mutlu olsun. Mutluluğun daim, huzurun bol olsun inşallah. Çok mutluyuz, gidiyoruz şimdi eve doğru arkadaşlar. Bakalım bir şeyler alacağız, öyle eve geçeceğiz. Yani ben bu Kamboçya'yı çok sevdim. Hiçbir şey yok ama her şey var. Öyle Kamboçya çok iyi şu ana kadar. Kamboçya müthiş ya. Bomboş yollar falan, böyle hiç trafik yok. Siem Reap'a gelin ya. Fiyatlar da çok uygun. Keyifli bir yer. Bu kaçıncı gece? Bu birinci gece. Peki kaç gece kalacağız sanıyorduk? Kaç gece Ben kalıyoruz? normalde 3 gece kalacağız zannediyordum. Fakat 2'ymiş. O yüzden hiçbir yere gidemeyeceğiz gibi duruyor ama olsun. Halledeceğiz. Bir şekilde çözeceğiz. Size gösterebileceğimiz her yeri göstereceğiz. Elimizden geldiğince. Ama elimizden ne kadarı gelir? Bilemeyiz. Onu daha bilmiyoruz. Planlarda birkaç değişiklik yapmamız gerekecek.
Kamboçya market videosu. Market fiyatlarına hoş geldiniz. Mesela örnek veriyorum. Ne o? Black pepper bean yani karabiberin Karabiber. tohumu $4.90. Şimdi burada şöyle bir şey var. Burada dolar geçiyor. Baya dolar. Her yerde dolar yazıyor bak fark ettiyseniz. Kendi bunların riyalleri var ama o kadar yaygın değil. Amerika buraya da gelmiş. Yıllar önce tarihe baktığınızda Amerika'nın buraya bomba bile attığı var ya. Nasıl bir ülkesiniz siz ya? Emperyalizmin böyle bir şey olabilir mi ya? Zamanında buraya kimler giriyor ben size sayayım. Vietnam giriyor, Tayland giriyor, Amerika giriyor. Kurban olduklarım bayağı şeyle uğraşıyorlar ama günün sonunda yine baktığında dolar efekti burada yine devam ediyor. Et fiyatları. Chicken kalça. Yani tavuk kalça arkadaşlar. Kemiksiz 1.97 400 gram. Çok ucuz lan. $2. Çok ucuz değil. Bizde kilosu 150-200 lira galiba. Yani bu adamların aylık $200 aldığı yerde şuna $2 verdiklerinde paranın %1'i bitiyor. Düşünsenize ne kadar üzücü. %1'i bitiyor. 400 gram et almak için 1 kilo alsa demek ki kaç parası gidecek? Sizler hesaplara yazın ve yorumlara bırakın. Domates kaç para? Domates şöyle 6 tane domates $1. Ya baktığında bizler için çok ucuz. Yurt dışından gelen adam için böyle Avrupa'dan özellikle bayağı bedava ama ve lakin baktığında bu halk için çok pahalı. Zaten dünya böyle değil mi ya? Az önce restoranda gördük. Amerikalısı, İngiliz'i, Avrupalısı gelmiş burada seyahat ediyor. Ama bir tane baktığında Kamboçyalı gelip de orada yemek yiyemiyor. Restoran sahibi de Kamboçyalı değil. Ya değildi. İsviçreliydi. Adam anlatıyor takır. Anlatırsın tabii oğlum. Bu paralara ben de yaparım. Yani o paralara ben de yaparım. Bedavaya yer açmış burada. Anlatıyor. Biz ne almaya geldik? Şarap almaya geldik arkadaşlar. Bugün Eylül'ün doğum günü olduğu için şarap içiyoruz. Bir farklılık yaptık. Normalde zaten şarap içiyorduk. Hadi bugün doğum günü iki şarap Normalde içelim. hiçbir şey içmiyoruz ya. Ya şöyle sen içmiyordun da ben önceden şarapçıydım. Ben Fethiye'de şaraba düştüm arkadaşlar fena. O yüzden Türkiye'den kaçtım. Deniz Kilo almaya yüzünden. falan. Deniz zaten büyük şarapçı. En büyük şarapçı Deniz arkadaşlar. Öyle durduğuna bakmayın. Hah gel bir de şarap fiyatlarına bakalım. Şaraplar normalde nasıldır? Avrupa'da 3 euro, 4 euro, 5 euro, 10 euroya geçmez. Ama buraya gelirsin şaraptan soğuk. Wow. Özellikle Asya'da içki pahalı arkadaşlar. Bu ne? Bakalım. Çok pahalı. Çok pahalı. Oğlum $125 diyor. $150 falan. Bunlar ne ya? Bir şey diyeceğim. Senin doğum günün de olsa ben bundan almam. Eylül. Boş ver zaten. Ben de ondan içmem. Zeytinyağı alalım. Zeytinyağı daha 10 çok dolar. seviyorum şaraptan ben. Yok gel burada şaraplar var. Onlar biraz özel seri o yüzden öyle. Mesela 14 dolara Sauvignon var burada. Sauvignonese. Pinot Bianco var. Beyaz şarap. Dur ben sana güzel bir şarap seçeyim. Bize ne lazım? Arjantin'den. Beyaz mı kırmızı mı roz mu? Beyaz. Beyaz. O zaman beyazsa gel. En ucuz hangisi? Eskiden ne yapıyordum biliyor musun? Şimdi eski fırlama dönemlerinden bahsedeyim. Eğer çok güzel bir kız gelecekse en pahalı şarabı alırdım. Ama öyle ortalama bir kız gelirse $3 şarap alırdım. Şimdi bak şurada beyazlar var. Sauvignon Blanc şöyle $10 bir şarap. Macquarie. Nereliymiş? New South Wales. Gallerli ne anlar şaraptan ya boş ver. È nato questo particolare italiano Roberto Baggio Del Piero Gilardino. Abi İtalyandan şaşmayacaksın beyaz şarapta. Haberiniz olsun. Bak kırmızı içecekseniz nereye gideceksiniz? Arjantin taraflarına gideceksiniz. Mendoza. Mendoza üzümleri çok ünlüdür. Biz oralara gittik zamanında. Peki beyaz içecekseniz İtalyandan ve Fransızdan şaşmayacaksınız. Peki roze içmek isterseniz ne içeceksiniz? Şurada bir $8 var. Ben de anlatıyorum o şekilde. Hangisi? Gilardino. Muscle. Az önce gösterdim ya sana dedim ki bu böyle bu New Zealand dedim. Tam onu alalım işte. Tamam hadi gel New Zealand. Yine gittin en ucuzunu aldın. Allah'ım ya. Şimdi bindik tekrar Tuttuk'a. Tuttuk'a $1 falan veriyoruz galiba ya. Çok iyi. 6 dakikalık yolu yürüme mesafesi ya da 7 dakikalık yolu $1'a gelebiliyorsun. Aslında uzadıkça daha da ucuzluyor. Öyle bir sistem. Şu anda Ankara pavyonlarına geldik. Kamboçya'nın Ankara pavyonlarına. What tour you have? We do have for the tour service, like if you would like to visit like a small circuit that do have for the main temple, like Angkor Wat, Bayon and Chaparong, and also for Tagao too. It's the most popular place, huh? Yeah, so What about you? What makes you happy? my boyfriend. Your boyfriend. How long have you been together? Yeah, we start from for like 2019. 19. Almost like 6 years. Yes. So you fight every day? No. Like twice in a week? We never like fight. We never fight? For the work, yeah, we got tired from like the work, so we never fight. I'm happy for you.
Oh, I hope you're gonna always happy in this life. yeah, thank you. Say hi for your boyfriend, okay? Yes, Nice to meet yeah, you. we wish you like Thank like you. a good comfort too. Thank you so much. You're welcome. Srapi, yeah? Like, Srapi. yes. Srapi. So for the meaning, it's like diamond. Diamond. Yes. Shine like the diamond. Yes. Okay, see you. See you. Bye. Good night. Akon. You're welcome. Harika bir manzara bizi karşılıyor. O zaman ne yapıyoruz? Kamboçya sokaklarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ama öncesinde gidelim bir kahvaltı yapalım. Eylül bir yere gitmiş. Onun yanına gideceğim şimdi. Hadi gidelim oraya. Vallahi ben bu otele bayıldım arkadaşlar. Geldiğinizde kalabilirsiniz. Hem sessiz böyle hem tertemiz. Böcek hiçbir şey yok. Çok keyif aldım. Havuzlu falan da çok güzel. Şimdi bugün ne yapacağız? Çamaşır yıkatacağız arkadaşlar. Asya ülkelerine genel itibariyle çamaşırları hep dışarıda yıkatırız. Bakalım burada fiyatlar nasıl? Bence Bali'den de ucuzdur burası. Kamboçya ya. Sevdim ben valla. Keşke daha uzun kalsaymışız. Neyse geliriz biz buralara. Şimdi şöyle bir tuk çağırdım. Bak gülüyorlar gibi ya. Çok tatlı insan bunlar ya. Vallahi Kamboçyalar müthiş. Yollar falan da çok güzel. Yağmur oldum biraz sular birikiyor ama yine de güzel memleket. Bak gitti orada kaldırımdan gidiyor ya. Çok enteresan insan bunlar ya. Bak gidecek oradan dönecek geri gelecek. Ve bunun fiyatı sadece $1 arkadaşlar gittiğim yer. Her yer $1 gibi bir şey ya. Adam. Good morning brother. Good morning. How are you? I'm good. How are you? I am very good. Where are you from? Kamboçya? Yeah. Hadi gidelim. Let's go. Arkadaşlar geldim şimdi laundry'e. Buranın adı The Laundry Room. What's your name? My name Radi. Radi. When people come from Turkey, they're gonna say you, okay? Okay. Where you from? Turkey. Turkey? Turkey. Okay, it's nice to see you. Nice to meet you. Thank you so much for coming here. Yeah, of course. So, how much? Like 1 kilogram here? $150. Yeah, $150, 1 kilogram. This is how much? Like This like $2, 6 coin. $2. Okay. 2 kilo 6 coin. Like Uh-huh. all together $4. $4, okay. And I wash and dry and fold and iron all for you. Oh, Yes. perfect Yes. service. When And I so do, I do like that. like this, ha? Bak nasıl tanıtıyor kendini. Çok iyi. Oh, super Yes. clean, ha? And anything I write it down here, Uh-huh. you not know how much you drop in my place, like how many things you have. But I write it down here all together. Oh, Yes. quality service. Hi guys, how are you? Good? And as you see, no English. No English? Okay. So me too. You too. You know your English is very good. Thank you so much. Akun. So this laundry you want to collect tonight or tomorrow? It's up to you. I want you to collect tonight. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Akun. Akun. Hadi bakalım. Böyle bir yer. Şurada pazar var. Şimdi gideceğim yer 9 dakika yazıyor ama ben yürüyerek gitmeyi yeğliyorum. Size biraz etrafı göstermek istiyorum. Şurada motorlar, sürekli her yerde motor görebiliyorsunuz. Monklar para topluyorlar. Günaydın. Burada masaj salonları var. Şurada berber var bir tane. Ana internet kafe. Information Technology School. Hello. It's a school? Oh nice. Bye bye. Ya çok tatlı bu insanlar. Ben çok sevdim bu Kamboçyalıları ya. Burada başka bir yıkama yeri daha var. Burada sokak yemeği yapıyorlar karşılıklı şu şekilde. Of çok ağır kokuyor. Kaç, uzaklaş. Şurada bir tane tapınak var. Tuktuklar her yerde zaten. Yine bir tane berber var mahallemizin. Mahallemiz güzel ya. Şimdi bir tane köprü var. O köprüden geçeceğim. Birazdan göreceksiniz. Nehir akıyor. Burayı zaten bağlayan olay nehir. Ama en büyük nehri de bu değil aslında. Diğer bir tane daha nehir var. Bak şimdi bahsettiğim yerlerden birine geldim. Görüyor musunuz? Su hep çamurlu arkadaşlar burada. Burada Tonle Sap denilen bir göl var. Buranın en büyük gölü. Zaten oraya gittiğinizde de bu floating yani yüzen evler, işte yüzen teknelerin olduğu yerler var. Oraya da belki gidebiliriz zamanımız yeterse. Şimdi bu gölün olayı şu. Yılda normalde 2500 kilometre kareyken yağmurlu sezonda tam 6-7 katı neredeyse büyüyor. Tam 16.000 kilometre kareye yayılıyor. İnanılmaz bir büyüme var. Çünkü burada inanılmaz da yağmur yağıyor. Biliyorsunuz Asya'da zaten muson yağmurları ünlü. Kamboçya'yı da sel götürüyor durumlarda. Zaten burada dün yağmur yağdığında tüm yollar çamur mamur oldu. Böyle felaket oldu. Genel itibariyle ama gelinir mi? Gelinir buraya abi. Keyifli yer. Ben sevdim. Baksanıza burası da Siem Reap Gölü diye geçiyor. Full çamur ya. Afrika gibi.
Çok acayip. Şu an bir köprünün üstünden gidiyorum. Yürüyelim. 6 dakikamız kaldı gideceğimiz yere. Kamboçya halkı tamam çok iyi eyvallah ama Kamboçya'da yaşamak çok zor arkadaşlar. 200 dolarlar 210 dolarlar alıyorlar. Gördünüz orada çalışan çocukları falan. Bütün gün orada otururlar, çamaşır katlarlar. Belki 12-13 saat çalışırlar. Günlük sadece 5-6 dolar için. Şimdi sadece 5-6 dolar demek gerçekten acı bir hikaye. Çünkü yurt dışında insanlar saatlik 5 ile 6 dolar, 7 dolar kazanıyorlar. Amerika'da baktığında bu rakamlar saatlik 20 dolarlar, 30 dolarlara kadar çıkıyor. Normal bir işten bahsediyorum, garsonluk vesaire. İşte dünyanın adaleti. Yani garibanların ülkesi Kamboçya'ya hoş geldiniz diyebilirim. Bu benim 53. ülkem oldu. Yani bundan sonraki ülkem de Vietnam olacak arkadaşlar. Bazı ülkeleri incelerken buradaki kazanılan 200 dolara bakmak yerine buradaki insanların o 200 dolarla nasıl bir hayat yaşadığını görmek gerekiyor. Ama gördüğüm üzere de şu an karşımda güzel bir kafe var. Yine Avrupalılar, yine Amerikalılar, Kamboçyalıları göremiyoruz maalesef. Bu adamlar bu dünyaya resmen farklı ırklara hizmet etmeye gelmiş gibiler. Üzücü ama gerçek. Bizim ülkemizde de var bu. Yani Antalya'ya gidebilen kaç tane insan var? Kaç tanesi otele gidebiliyor? Hep Antalya'da biz çalışırız. Başkaları gelir tatil yapar. Biz niye gidemiyoruz değil mi? diye soruyorsunuz. Gidemeyiz abi. Yurt dışı harcı pulu bile 1000 TL olmuş yani. Olmaz. Bakıyorsun dünyanın diğer tarafına. Yani yazıktır günahtır, Gazze'de çocuklar ölüyor. Yani kimsenin de çıtı çıkmıyor. Herkes bir delikanlı gibi çıkıyor kürsüye konuşuyor ama yapılan ne var? Sıfır. Yani nasıl bu dünya düzenini sağlayacaksın ki? Çok kötü. Bali'de şöyle bir tane terlik aldım. Sadece 1,5-2 dolar verdim. Bali'de doğru yerlere gidersen her şeyi çok ucuza alırsın. Bunu normalde şehir merkezlerinde 5-6 dolardan aşağı satmıyorlar. Eylül bana bir yer söyledi. Git oradan al dedi. Böyle market gibi bedavaydı ya. Çok da rahat şu anda. Evet, geldik sayılır kafeye. Burada güzel yerler varmış ya. Baksanıza çok hoş hepsi. Baya güzel. Footprint diye bir yere gelmiş. Heh, burası Footprint Social Enterprise Cafe. Bakalım içerisi nasıl? Vallahi entel insanlar var hep. Gene yabancılar, yine Avrupalılar. Kim olacak? Oo, kütüphane falan var bu şekilde. Baya iyi. Hello, how are you? I think my friend upstairs. Ya şöyle bir yer. Hoşuma gitti baya. Akun. Akun diyeceğim bunlara. Başka bir şey demeyeceğim. Seviyorlar. Başka ülkede başkalarının dillerini konuştum mu keyif alıyor insanlar. Oo, yukarısı da böyle eskitme duvarlar falan filan. Çok iyi. Oo, erken kalkan çok yol alır demişler. Eylül kardeş, benim kamerayı çalmışsın. Kamboçya'ya mı? Hemen taşıyalım ablamı. Hoş geldin. Bedava değil mi de? Ya bedava değil aslında. Pahalı değil mi? Amerika çünkü. Her şey dolarla. Şaşırtıcı bir şekilde her şeyin dolar olması. Bir de dolar üzerinden hesap yapmak hoşuma da gitmiyor. Değil mi? Rupi iyiydi senin orada. Asya paraları güzeldi. Aslında burada var. Kiel şeyleri var bunların. Kimse kullanmıyor. Menüde de mi dolar? İşte bu ne bu? Amerikan emperyalizmi. Yalnız burası çok güzel bir şey Eylül. Konsept çok güzel. Kahvesi nasıl? Güzel mi? Öyle dışarıya da bakalım. Böyle bir yer arkadaşlar. Oo, bayağı keyifliymiş. Bak burada otur, çalış. Kamboçya güzel memleket. Siem Reap. Unutmayın, not edin. Yıllar sonra değerlenir buralar. Hadi biz de bir oturup bir şeyler içelim bakalım nasılmış menü. Şimdi gelelim menüye. Mesela bak onların yemekleri. Heineken Chicken Rice 3,5 dolar. 3,75 soup. Burada kahveler var. Sıcak isterseniz 2,25 Americano. Soğuk isterseniz 2,50. Yani şahsi fikrim şu anda Kamboçya gibi bir yerde 2,5 dolar bile fazla. Bak 2,5 dolar az bir para değil. Kamboçyalıların hiçbiri içemez. Neden? Yani burası böyle başından sonuna 10-15 dakikalık, 20 dakikalık bir alan. Hı. Burası turist yeri. Şu an en turistik yerdeyiz. 2,5 dolara çarp bakayım bir 50 ile. 40 ile çarpsak 100 lira yapıyor. 100 lira gene uygun yani. Dünyada şu anda 2,5 dolara kahve içebileceğin çok az yer kaldı. Şimdi Kamboçya'da maaş 210 dolar olduğunu düşünün. Adam buraya Kamboçyalı geldi, bir tane kahve içecek. Parasının %1'i bitti. Ayda 30 tane kahve içse parasının %30'u bitiyor. Siz hesaplayın şu anki kazandığınız maaşla ne kadar kahve içseniz 30 günde ne kadara gidiyor. Ona göre pahalılığını siz çıkartın aslında. Biraz da böyle yargılamak lazım olayı. Ben çok şaşırdım mesela. Bali'ye hani çok turist geliyor gibi geliyor ya bize. Buraya gelen turist sayısıyla Bali'ye gelen turist sayısının yıllık aynı olması Garip değil mi? almıyor hala. İşte bir tane Angkor Wat nelere kadir? Yani dünyanın en büyük dini kompleksinden bahsediyorum. 152 hektar olması lazım. Çok büyük. Çok uzun zamandır gitmek istediğim bir yer. Heyecanlıyım bayağı. İnşallah gidebileceğiz. Niye? Gideceğiz. Sürpriz yapayım.
Hadi bir şeyler yiyelim. Az önce harika kafemizden doğru çıktık. Şimdi buranın en canlı sokağına gideceğiz. Gece de oranın gece hayatını çekeceğiz. Ama gerçekten bu ambiyansı çok beğendik ve Asya'da genelde çalışanların çoğu kadındır. Özellikle hizmet sektörlerinde görürsünüz kadınları. Ama ulaşım konusunda da genelde erkekler çalışır. Böyle bir ayrım var. Neden böyle bir ayrım var bilmiyorum ama gerçekten kadınların hizmet ettiği yerde güzellik, mutluluk, huzur da görebiliyorsunuz. Kadınlar başımızın tacı. Annemizin de ellerinden öpüyoruz. Haydi gidelim şimdi en işlek caddeye doğru. Hadi bakalım. Ben Kamboçya'ya bayıldım. Sizler de gelin. Mutlaka deneyimleyin burayı. Ben şöyle söyleyeyim size. Buraya biz 2,5 günlüğüne geldik ama şunu net söyleyebilirim. Eylül de bence aynı fikirdedir benimle. Buraya en az 1-2 hafta gelinmeli. Ne diyorsun? Ya ben gelip kalmak istiyorum. Gelip kalmak bile istiyormuş yani o derece. Yapılır. Hadi gidelim. Ahanda pazarına geldik. Bak burada muz kızartıyorlar bu şekilde. İçeride bir sürü farklı şeyler yapıyorlar. Bu küçük muzlar çok lezzetsiz oluyor. Bali'de de veriyorlar. Hiç sevmem bunların tadını. Ama deneyebilirsiniz. Değişik taze meyveler var. Pirinçler var, noodle'lar var. Bizdeki pazarları düşünün. Onlara benziyor. Bak burada pirinçler, bulgurlar, kinoalar, bir şeyler satıyorlar. Şöyle içeri girelim mi Eylül? Hadi gir bakalım. Her şey var şu an burada. Olmayan hiçbir şey yok gibi duruyor. Teyzem salatalık yiyor, pilav yiyor. Hay. Et yiyor. Kajular var. Buranın kajuları güzel oluyor. Asya'nın haberiniz olsun. Sebzeler var. Yumurtalar var. Avokadoya bak kocaman mesela. Türkiye'de bunlardan yok. Bunlar tropikal yerlerde yetişiyor. Pazar alışverişimize devam edelim. Etler bu şekilde satılıyor. Açık şekilde yine. Yani Orta Doğu'da böyle şeyleri göremezsiniz genelde. Ama Afrika, Asya, bazı böyle gariban ülkelerde eti böyle dışarıda görebiliyorsunuz. Teyzem bu şekilde kesiyor mesela. It's a beef or pork? How much kilogram? 1 kilo 5 baht. Yani $1,5 bile değil. Haberiniz olsun. Burada başka etler var. Sinekleri görüyorsunuz. Yani burada yemek yiyip şey yapmamak çok zor arkadaşlar. Ya işte. Hayat her yerde herkese aynı şekilde gülmüyor. Herkesin hayat hikayesi başka. Herkes halinden memnun. Kimse bu etin kokusundan rahatsız olmuyor mesela. Çünkü alışmışlar. Bundan geliyorlar. Hep demişimdir. Bir şey bilmediğin takdirde seni hiçbir şey rahatsız etmez. Bir şeyleri öğrenmeye, okumaya, gezmeye başladığında gördüğün şeyler bir süre sonra başka yerde yanlışsa seni rahatsız etmeye başlıyor. İşte o yüzden bu insanlar dışarı çıkmadıkları için, sürekli aynı ortamda kaldıkları için ne onları o et kokusu, mesela Eylül'ü burada zehirlerken onlara hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir kültür. Pazar da böyleymiş. Güzeldi pazar. Ben sevdim bu pazarı. Genel itibariyle temiz bir pazar. Ne kadar dışarıdan o et kötü de gözükse çok daha kötülerini gördüğümüz için bize güzel gözüküyor. Evet. 3 kilo 1 milyon. 3 kilo 1 milyon. 3 kilo 1 milyon. Abo yengeçlere bak. Yengeçlere bak. Bak yemek pazarları. Buradan isterseniz spring roll'ları alabilirsiniz. Kolay gelsin hayırlı işler teyzem. Burada da değişik şeyler var. Bak burada yemek yiyor mesela. Açık büfe. Kahvaltılık. Sebzeler, meyveler ışıl ışıl. Bak kajuya bak kajuya. Has kajuya. Sorry. How much kaju? $6. Böyle $6 arkadaşlar. $6 da iyi para ha. Domatesler, mandalinalar, elmalar. Meyveler çok güzel duruyor. Pazarımız böyle. Bakın bir pazar görüyorsunuz. Burada da hemen kuaför var. Orada saçları yıkıyorlar, burada fönlüyorlar. Ulan çok acayip bir yerdeyiz şu an ya. Bir sonraki bölümümüzde gece hayatını işleyeceğimiz sokağı şu anda keşfetmeye geldik. Burada sağlı sollu binalar var. Angkor Pub Street diye yazar burası. Bakın şöyle göstereyim size. Yemekler $3,5, $4,5, $5 civarlarında. Cheeseburger mesela $4,5. Burada biraları 0.75 cent'e satıyorlar. Böyle tuttukları fazla görebiliyorsun. Thank you so much my friend. How are you? Yeah, I'm fine. You? Very good. Where you come from? Türkiye. Turkey. Turkey. Yes, I know Turkey. What do you know about Turkey? I heard some people say like Ah. Turkey, but I'm never go. I never go. But one day, huh? Yes. Thank you. Have a good day. Bye bye. Abi geldiğinizde tüm tuk-tukçular aynı muhabbeti yapacaklar. Tuk-tuk'a bindiğiniz anda diyecek ki herhangi bir tur aldın mı? Tur almadıysan benden tuk-tuk hizmeti al. Bilmem ne yap diye sürekli sana baskılamaya başlıyorlar. Çok iyi insanlar ama ticareti de iyi çözmüşler buradaki. Çünkü gelen turist sayısı yüksek olduğunda bu insanlar nasıl onlardan $15-20 koparırım diye düşünüyor. Dün hatta motor şoförleri gibi. Yani bar bu kadar. Ben daha büyük bir sokak zannediyordum ama şu tarafa doğru da yürüyelim bir de.
hemen caddenin diğer tarafı. Şu şekilde Amerikan style barlar var. Üst segmentte televizyonlar olur. Orada barın etrafında oturursun. Bir yandan masaj salonları, bir yandan dondurmacılar. Tam böyle Marmaris gece hayatı, Ölüdeniz gece hayatı gibi duruyor. Bir zamanlar Fethiye'de yaşıyordum. Bir yıl kaldım orada geçen sene. Ama ne dedim? Artık dünya turundayız dedim. Tüm dünyayı beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Caddeyi de bitirdik zaten. 7-Eleven en sevdiğimiz yer Eylül. Bak tüm tuktukçular bağırıyor. Hello sir tuk tuk. İşte Bali'de ne diyorlardı? Bike. Bike bike, gocek gocek. Şu an henüz bu abilerden rahatsız olmuyorum ilk gün olduğu için. Bali'de artık bayıyor. Ben burada da baydım şu an. Ben şey modundayım hala. İyi insanlar, tatlı ama ekmeğin de Turist hepsi. modundayım yani. Evet, 7-Eleven. Gel buradaki 7-Eleven'ı da inceleyelim bir bakalım. Hello. Akun, hi, how are you? Oh, you have nice air condition ha? Vallahi buz gibi içerisi arkadaşlar. Kruvasanlar var, $1. Ya ben bak Asya'da kaç ülkeye gittim. Ben çok düştüm buraya ya. Değil mi? Çok güzel ya. Valla. Şuradan bize bir soda çöz ya Eylül. Soda içilir. Her şey var bak bu 7-Eleven'ın içinde. Böyle ülkelerde kokonat milke, işte almond milke önem veriyorlar, soya sütlere. Çünkü vegan ve işte normal inek sütü kullanmayan insanları düşünüyorlar. Çok da önemli bence bu durum. Bak bunları çok severim ben. Japonya'da her dakika bunlardan evet, yedim. videolarda izledim. Sen benim fanım mısın acaba? Bütün Japonya Yanımda bile videolarını izliyor ya. Bak kusmaya başladım. Kendimden soğudum. Bu arada teşekkürler izlediğin için. Benim ilk izlediğim YouTube kanalı. Valla. O kadar ha. O yüzden izliyorum. Muhtemelen. Diğerlerini görse demek ki bizi açmayacak. Evet 7-Eleven'da bu şekilde. Hadi çıkalım dışarı sodalarımızı içelim. Bak onların parasıyla 4300 tuttu. Dolar da yukarıda yazıyor. 1.06. Ulan dolara bak. Ülkede bayağı hakimler ya. Abi her şey cash'miş orada. O yüzden para çekmeye çalışacağım. Genelde ATM'lerde dolar veriyormuş ama belli de olmaz, göreceğiz. Bizden para kesecek. $5 kesecek. Limitis $500 maksimum. Bence $50 çekelim dursun yanımızda. Ya da o kadar büyük para kesecek $100 çekelim. Dolar geçiyor ülkede ya. Para dolar geliyor. Hani böyle her yerde karşılaşamazsın bu olayla. Bak dolar geldi. Bildiğin Amerikan dolarını Kamboçya'da çektik ya. Çok enteresan ya. Şimdi $50, $100 çektik arkadaşlar. $5 komisyon çekti. Bir tane dolar ödeyebilmek için. Al canım benim. Bana yok deme şimdi para ama. Oradan çektik. Sahte değildir ya. Okay. You can change. Şimdi bak burada Kamboçya parasıyla değiştiriyor. Dolar bir anda Kamboçya. If I say no, you can give me dollar. Okay, give me like currency. How is currency? Bakacağım. Bak burada currency programını indirdim ben. Siz de kullanabilirsiniz. Çok işime yarıyor. Reklam değil. Keşke reklam olsa ama Kamboçyan Real'ı. Şimdi biz $49 alacağız ya yaklaşık. Yani 196 vermesi lazım. Hatta 200 veriyor. Change daha iyi. Daha iyi kurdan hesaplıyorlar. İyi insandan buna 20, 40, 45. Bacım ben sana $50 verdim. Sen bana $100 verdin. So you give me like 45, the other one is. Tamam şimdi anladım. Hepsini vermiyor, küçükleri veriyormuş. Tamam, doğru hesapladım. Garip, daha da garip. Çok garip. Her şeyden aldık şu an. Thank you so much. Kazıklandık mı? Ne oldu bir anda Eylül? Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım Kamboçya 1. bölümümüz hoşunuza gitmiştir. Angkor Wat'la devam edeceğiz. Angkor Wat'taki tarihçeyi, mimariyi kaçırırsanız harbiden genel kültürel olarak zayıflık yaşarsınız. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Saçım, gözüm, her yerim dağıldı. The Caesar gözlüğümüz Special One. Sadece 150 adet getirildi. Diğerleri de tabii ki de The Caesar. Almak isterseniz şimdiden alın. Seneye güzel güzel kullanırsınız. Şimdiden iyi akşamlar ya da iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.